Japonya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olacağına yönelik iddialar bazı sosyal medya araçlarıyla yayılmaya başladı. Bu iddianın yayılmasının en büyük nedeni ise Japonya Dışişleri Bakanı Yardımcısının bir Uygur Türk'ü olması. Bu nedenle Arfiye Eri tarafından söylendiği iddia edilen bazı şeyler sosyal medyada dolanıyor. Öncelikle Japonya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısının bir Türk olması gerçekten beni çok mutlu etti. Öte yandan Arfiye Eri geçtiğimiz günlerde Japonya'yı ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le de Türkçe sohbet etmiş ve bu diyalog yine sosyal medyada gündem olmuştu. Bu nedenle bazı X kullanıcıları Arfiye Eri'nin söylediği iddia edilen şu cümleleri paylaştı. Japonya, Türk Devletleri Teşkilatı'na farklı statülerde katılımın mümkün olduğunu düşünüyor. Japonya'nın Türk dünyasıyla derin kültürel bağları vardır. Özellikle etnik olarak Uygur Türklerini temsil ediyorum, biz de Türk dünyasının bir parçasıyız. Bu çerçevede Orta Asya ülkeleriyle oluşturulan yeni format tarihi bir adımdır. Gelecekte de diğer Türk devletleriyle daha kapsamlı ilişkiler kurmayı faydalı görüyoruz. İşte bu açıklamalar sosyal medyada yayıldı ve çığ etkisi yarattı. Ama bu açıklama gerçek miydi? Videoyu beğendiysen hemen anlatmaya başlıyorum. İlk olarak şunu söylemekte fayda var. Japon resmi kaynaklarına girip baktığımda Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik doğrudan bir açıklama görmedim. Arfiye Eri resmi X hesabında bu haberi yalanladı. Ancak profilini detaylı gezdiğinde özellikle Orta Asya'daki Türk devletlerine yönelik açıklamaları var. Mesela 19 Aralık'ta gerçekleşen Türk Devletleri Başkanlarının Japonya ziyaretine yönelik birçok paylaşımı olmuş. Bunun nedeni ise geçtiğimiz günlerde Japonya ve Türk devletleri arasında gerçekleşen müzakereler. Ama yanlış anlaşılmasın, bu zirvede Türkiye ve Azerbaycan yoktu. Liderliği ise Özbekistan üstleniyordu. Velhasıl bu haberler arasında en çok dikkatimi de şu çekti. Japon Başbakanı Sanae Takaichi, nadir metaller ve enerji kaynakları konularını görüşmek üzere 5 Orta Asya ülkesinin cumhurbaşkanlarıyla ilk zirveyi gerçekleştirdi. Amaç Çin ve Rusya'nın bölgede güçlenmesini engelleyerek daha fazla işbirliği yapmak. Açıkçası bu haberler sonrasında Arfiye Hanım'a ulaşmak için çok çabaladım ama röportaj isteğimize cevap alamadım. Eğer röportaj yapabilseydim ona Japonya ve Türkistan devletlerinin yakınlaşmasının nedenlerini sormak isterdim. Özellikle Trump'ın bu görüşmede rolü ne, bunu merak ediyorum. Çünkü Orta Asya liderleri Japonya ziyaretinden kısa bir süre önce ABD ziyareti de gerçekleştirmişti. Dolayısıyla ben bu gelişmelerde Trump'ın da rolünün olduğunu düşünüyorum. Daha önce anlattığım gibi Türkistan'da Türkiye'siz bir Türk Birliği kuruluyor. Bu yapı Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve şimdi de Japonya tarafından destekleniyor. O yüzden Japonya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na girmesinden ziyade Batı'nın da desteklediği bu yapıyı destekleme olasılığı çok daha güçlü. Ancak ben yine de bu olasılık üzerine biraz konuşmak istiyorum. Japonya gerçekten Türk Devletleri Teşkilatı'na katılabilir mi? Japonların Türklerle olan bağı nedir? Gelin daha yakından inceleyelim. Japonya binlerce küçük adadan oluşan devasa bir ülke. Yaklaşık 375 bin kilometrelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin neredeyse yarısı büyüklüğüne sahip. Ancak 124 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisi. Her ne kadar doğal kaynaklar açısından fakir olsa da aynı zamanda deprem ve tsunami kuşağında olmasına rağmen dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip. Sanayi, teknoloji, disiplin ve devlet geleneği Japonya'nın ayakta durmasını sağlayan temel sütunlar. Dolayısıyla Japonya'nın TDT'ye katılması Türk devletleri açısından çok değerli ve çok kıymetli. Öte yandan bu milletler kısmen ortak komşu atalara da sahip. Japonların Türk olduğu fikri yeni değil. Türkiye'de ve Orta Asya'da uzun yıllardır dile getirilen bu düşünce özellikle dil, kültür ve tarihi üzerinden kurulan bazı benzerliklere dayanıyor. Mesela Türkçe eklemeli bir dil ve Japonca da aynı şekilde eklemeli bir yapıya sahip. Cümle dizilimleri yani özne, nesne, yüklem sıralaması da benzerlik gösteriyor. Bu durum ilk bakışta iki halk arasında derin bir bağ varmış hissi uyandırabiliyor. Ancak dil bilim açısından bakıldığında bu benzerlikler Japonca'nın Türk dillerinin bir parçası olduğunu kanıtlamıyor. Akademik çevreler Japonca'yı Türkçe ile aynı dil ailesine yerleştirmiyor. Bazı teoriler Japonca'nın Altay dilleriyle tarihsel temaslar yaşamış olabileceğini öne sürse de bu temaslar kesin bir akrabalık anlamına gelmiyor.
Yani dildeki benzerlik ortak kökeninden değil, tarihi boyunca kurulmuş kültürel etkileşimlerin sonucu olarak değerlendiriliyor. Bu tartışmanın ikinci ayağı Orta Asya köken teorileri. Japon tarihi yazılımında ve mitolojisinde adalara gelen farklı haklardan söz edilir. Birçok Japon akademisyen Japon toplumunun tek bir etnik kökenden gelmediğini açıkça kabul ediyor. Yayoi ve Jamon kültürleri, Kore Yarımadası'ndan gelen göçler, Çin'in kuzeyinden taşınan etkiler ve Orta Asya'dan gelen unsurlar, Japon kimliğinin oluşumunda rol oynamıştı. Evet, Japonların Orta Asya ile temas etmesi çok önemli bir husus. Ama bu onları doğrudan Türk yapmaz. Yalnızca tarihsel etkileşim içinde olduklarını gösterir. Tercüman YouTube kanalında Japonlar Türk mü videomda bunları zaten detaylıca anlatmıştım. O videoyu açıklamalara bırakıyorum, dilerseniz izleyebilirsiniz. Velhasıl buraya kadar anlattıklarımdan yola çıkarak Japonlar doğrudan Türktür diyemeyiz. Ancak Japonya ile Türk dünyası arasında tarihsel ve kültürel temaslar olduğu da inkar edilemez. Bu yüzden bu iki topluluk çok uzak zamanlarda birbiriyle akraba toplumlar olabilir. Peki bu temaslar Japonya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılması gibi bir ihtimali gerçekten doğurur mu? Biraz da buraya yoğunlaşalım. Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın asli üye olduğu Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsünde yer aldığı bir yapı. Bu teşkilatın kuruluş mantığı son derece net. Türk dili, Türk kültürü ve Türk kimliği etrafında şekillenen bir birlik. Yani bu yapı klasik bir ekonomik ya da askeri ittifaktan ziyade kimlik temelli bir organizasyon. Bu nedenle herhangi bir ülkenin bu teşkilata tam üye olabilmesi için yalnızca dostane ilişkiler kurması, ekonomik güç sahibi olması ya da stratejik ortaklık yürütmesi yeterli değil. Etnik ve kültürel bir bağ bu yapının temel şartı. Bu açıdan bakıldığında Japonya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye olması mümkün mü sorusu tartışılabilir. Ama unutulmamalıdır ki Macaristan da bu akrabalık bağlarını kabul eden bir ülke. O yüzden Japonya'ya emsal teşkil edebilir. Peki o zaman bu iddialar neden bu kadar yayılıyor? Burada işin iletişim ve algı boyutuna bakmak gerekiyor. Japonya son yıllarda Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini ciddi biçimde arttırmış durumda. Orta Asya artı Japonya adı verilen diplomatik platform kapsamında Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'la düzenli zirveler yapıyor. Enerji güvenliği, ulaşım koridorları, altyapı yatırımları ve teknoloji transferleri gibi konular bu görüşmelerin ana başlıklarını oluşturuyor. Japonya açısından da bu temasların arka planında Çin'e aşırı bağımlılığı azaltma isteği, Rusya'ya karşı Orta Asya'da denge kurma çabası ve Asya Pasifik dışına taşıyan yeni bir etki alanı arayışı yaratıyor. Ancak bu platform Türk Devletleri Teşkilatı ile aynı şey değil. Japonya basınında da bu görüşmeler Türk Devletleri Teşkilatı'na üyelik başlığıyla değil de Orta Asya açılımı ve ekonomik diplomasi çerçevesinde ele alınıyor. Yani Japon medyasında Japonya Türk Devletleri Teşkilatı'na giriyor şeklinde bir manşet ya da resmi açıklama bulunmuyor. Ancak sosyal medyada durum farklı işliyor. Japonya Türk Devletleri ile zirve yaptı gibi bir haber kısa sürede Japonya Türk Devletleri Teşkilatı'na mı giriyor sorusuna oradan da kesin bir iddiaya dönüşebiliyor. Bu modern çağın en sık gördüğümüz bilgi zincirlerinden birisi. Önce eksik bilgi, sonra yorum, ardından kesinlik iddiası. Özellikle Japonlar Türk mü gibi zaten ilgi çeken bir başlık varken bu tür söylentilerin hızla yayılması kaçınılmaz oluyor. Yine de teorik bir senaryo kurmak mümkün. Diyelim ki Japonya Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye olmadan özel bir gözlemci ya da stratejik ortak statüsüyle bu yapıya daha yakın bir pozisyon aldı. Böyle bir durumda Türk dünyası açısından Asya Pasifik'te güçlü bir ekonomik ve teknolojik ortak kazanılmış olurdu. Japon yatırımları, altyapı projeleri ve teknoloji transferleri Orta Asya için ciddi bir ivme yaratabilirdi. Japonya açısından bakıldığında ise Türk dünyası Çin ve Rusya arasında alternatif bir stratejik alan, enerji ve ulaşım koridorları açısından önemli bir kapı anlamına gelirdi. Şahsen Japonya'yı birlikte görmekten mutluluk duyarım. Ama bu şu anki haberlere göre mümkün görünmüyor. Şu da bir gerçek ki Türk devletleri içerisinde bürokrasi anlamında birçok sorun var. Japonya bununla ilgili sıkıntıda yaşayabilirdi. Ama şu da bir gerçek ki birlikte bulunan Macaristan ortak Türk atalarını kabul etmiş durumda.
Japonya da bunu neden yapmasın? Ama bu fikir şu anda birliğe katılmaktan ziyade Orta Asya'daki Türk devletleriyle işbirliği yapmak şeklinde ilerliyor. Yarın öbür gün belki de gerçekten birliğe katılabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu sıralar izlenmelerimde gözle görünür bir düşüş söz konusu. Bu nedenle destekleriniz çok kıymetli. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın. Mutlu yıllar.